Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Alp'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün yeniden Fıtık Özel'deyiz. Sessiz sedasız bir film çıktı. Netflix bir film yayınladı. Train Dreams. Ve ben izledim Alp'ten bir gün önce. Ve dedim ki bunu konuşmamız lazım. Evet. Filme gitmeden önce Cem abi de izlemiş. O da önermiş kendi Instagram'ında. Bir etki yaratırsa diye bunu da ek not olarak söyleyeyim. Evet, Train Dreams ile ilgili bütün ayrıntıları spoilerlı bir şekilde konuşacağız. Neden beğendik ya da neyini beğenmedik? Hepsini detaylıca konuşmaya çalışacağız. Konuşma sebebimiz de şu. Yani son yıllarda bu kadar sade ve sakin, bu kadar da iyi gözüken bir film izlediğimi hatırlamıyorum. Ben Evet. bayağı beğendim filmi. Çok temiz bir film. Ben bu tarzda birkaç film izledim. Ya tam bu tarz değil tabii ki ama hani işte felsefesi olsun, işte olaylara yaklaşımı olsun vesaire. Bu tarz birkaç film izledim. Dediğin gibi bir streaming platformunda falan uzun zamandır Evet, bu kadar hani bu daha tarz bir film. böyle aksiyon, işte koşma bombardımanı, saçma sapan filmlerin sayısı Aynen. çok arttı. Train Dreams birazcık Özlemişiz bu tarz şeyleri. özlettirdi bu tarz filmler kendine. Başlayalım. Ben şimdi genel fikirlerimi söyleyeyim. Ben filmi şöyle nitelendiririm. Şiir. Çok iyi bir şiir gibi film. Hayata karşı yazılmış bir şiir gibi. Böyle oturup izlediğin zaman çok büyük bir sakinlik, bir huzur veriyor insana ve hayatın ne kadar da acı verici olduğunu bir nebze insanın yüzüne çarpıyor. Train Dreams böyle bir film yani. Tam öyle de değil aslında. Tam şey filmi gibi. Doğa. Biz hiçbir şeyiz aslında. Bir akış Aynen, var. aynen. Onun içinde işte kendi hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz. Acı ya da tatlı. Aynen. Komple. Akışta devam ediyoruz yani bir şekilde. Bir de filmin ilk işte göze çarpan yine en sevdiğim kelimelerden biri aspect ratio'su Evet. farklı. Kareye yakın. 3'e 2 miydi? Yalan 3'e 4'tür o. 3'e 4 mü? 1.5'a 1, 3'e 2. 3'e 2. Koyuya gitti yani şey. 1.5'a 1 ne ya? Ulan ne fark? 2 ile çarp 2. 3'e 2 işte. Hayır ondan demiyorum. Yani öyle bir oran var mıydı yani? Burası 2, burası 1 diyebileceği. Tamam evet doğru hatırlıyormuşuz. 3'e 2'ymiş. Ya da 1.5'a 1. Değişik bir tercih Aynen ama onun da güzel sebebi yapmış yani. şeymiş galiba. Biraz bakmıştım yanlış görmediysem. O şeyisini vermek için işte eski zamanlardaki o şeyisini vermek için hani böyle bir seçim yapmışlar. Pek alışılagelmiş bir Değil. oranda değil yani. Genelde daha böyle bu tarz işte şey 16 filmlerde oluyor ya. evet daha böyle geniş açılı yaparlar. Burada daha böyle biraz da kutu gibi bir tercih kullanmışlar. Güzel de olmuş. Ben seviyorum bu tarz şeyleri. Yani İyi detay bunlar. evet ve kullanıldıysa bir sebebi vardır gibisinden. Ki belki bana da o şiir hissini, o Tabii canım. aspect ratio'nun Aynen. öyle olması da Mutlaka etkili vardır. etkilemiştir Evet. diye düşünüyorum. Şunu söyleyebilirim. Bu tip filmlerde oyunculuk çok ön plana çıkıyor abi. Çünkü zaten izleyebileceğin az kişi oluyor filmde. Evet. Joel Edgerton Bir inanılmaz abartılı bir oyunculuğu da yok. İşte o çok iyi Olabildiğince yapmış. sade oynamış. Müthiş oynamış. Kesin Oscar Evet adayı. ya birkaç sahne dışında böyle birkaç kere çöküyor ya, ağlıyor falan. Yani o sahneler dışında olabildiğince şey böyle tüm olaylara nötr yani. Hani duygusuz değil, duygusuz asla değil. Hatta bayağı duygusal bir adam. Evet, bayağı duygusal bir adam. Sadece olayda böyle Yansıtmıyor. aynen yansımıyor. Daha böyle nötr işte güçlü kalmaya çalışıyor. Bir şeyleri anlamaya çalışıyor. O yüzden çok güzel bir karakter olmuş. Sade bir yaşamı, çocukluğunda da çok sade bir yaşamdan ve yani Aslında çok sade, kimsesiz aynen. kimsesizlikten gelmiş bir yaşamın gelecek hayatına nasıl bir etki yaratabileceğini güzel anlatmış. Kendi kendini yönetmen. yontmuş yani. Hani Kesinlikle. o tarz bir kişilik gelişmiş. Böyle olduğu için yani film hakikaten çok şiir hissi veriyor. Kendimi tekrar etmek istemiyorum ama ve bu şiir hissini Joel Edgerton inanılmaz yansıtmış. Yani adam öyle bir oynuyor ki hiçbir şey yapmadan çok şey yapmış oluyor yani en kısa tabirle. Bayağı iyi oynuyor. Yılın en iyi performanslarından biri. Abartı değil dediğin gibi. Olabildiğince sade kalmış. Olabildiğince böyle bağırma, çağırma yok. Kafa ütüleme sahnesi yok. Çok temiz bir oyunculuk var. Evet ya bak sen deyince fark ne kadar sessiz bir filmdi lan. Evet abi, ben hiç evde çıt çıkmıyordu. O Evet. filmden de çıt çıkmıyordu. Böyle bir sürece takip ediyordum sadece Aynen. yani. Ve dinamik de bir film aslında ya. Baya dinamik. Yani bu kadar sakin olmasının yanında. Olay yaşanıyor yani, içi dolu Evet. dolu. Bence kurgu olarak da bayağı iyi. Sezonluk işçi olarak çalışıyor ya. Kesicilik yapar. Senaryo kısmında değinecektim ona ama Yani dediğin o gibi zaman geçme hissini böyle çok çok iyi şey veriyor. veriyor böyle. Onun çünkü ekranda hiç işte yıl yazmıyor, ay yazmıyor, bölüm yazmıyor. Ama sen anlıyorsun zaman geçtiğini. Aynen onu Ya çok böyle gerçek hayattaki gibi. Hani böyle zaman geçiyor. "Lan ne ara geçti falan diyorsun. o da öyle diyor zaten. Aynen. İşte bunu böyle olmasını sağlayan şeyi not almışım. Filmin sinematografik yapısı hem görsel olarak, gözükme olarak hem de onun anlatım dili açısından bayağı iyi. Çok güzel anlatmış. Yani anlattığı şeyi böyle izlerken o kadar sakin ve kibar bir şekilde anlatıyor ki. Hem zamanın nasıl geçtiğini çok iyi anlıyorsun, hem karakterlerin diyalogları çok sade, iyice anlıyorsun. Hem romantik hissettiriyor, hem gerçek hissettiriyor. Bu çok zor bir şey. Özellikle işte Stranger Things'i konuştuk bunu önce. Alp mesela orada şeyi söyledi. Diyaloglar eski, samimiyet hissiyatını vermiyor dedi. Şu an Train Dreams'i konuşurken şey diyebilirim. Yani Train Dreams harbiden normal hayatta hepimizin kurduğu diyalogların 1900'lü versiyonları gibi.
O konuda bence bayağı da başarılı. Bir de sinematografiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Abi film 1900'lü yıllardaki o tren inşaat dönemlerini ve hani o trenlerin nasıl inşa edildiğini böyle çok detaylı girmese bile bize çok temiz aktarıyor. Bence bu da filmin çok iyi bir artısı. Evet, yani o endüstrileşme süreci, işte kısımda verilen emek, acılar, işçilerin hayatını falan çok güzel aktarıyor. Yani. Dizilişlerini, kendi arasındaki dinamikleri, işte felsefelerini. Özellikle birkaç tane karakter var zaten, onlara değiniriz şimdi. Ya işte oduncu olan özellikle şu ikisini hemen isimlerini söyleyelim. Evet. Biri Curious Logger, onu hatırlıyorum. Arn Apples Aynen. ölen. Karakterler böyle hani hiç abartı değil ama dediğin gibi sezonluk olarak karşılaştıkları ve duygusal olarak bağ kurabildikleri Evet. karakterler bence bayağı da iyi olmuş diye Ya bir de düşünüyorum. herkesin hayatında öyle karakterler vardır ya. Böyle bir dönem denk gelirsin. İşte aradan yıllar geçer. İşte ama samimiyetin hiç azalmaz. O da bence çok başarılı veriyor filmde yani. Bence bu filmin üstüne en fazla konuşabilecek şey senaryosu ve senaryosunun dokunduğu, değindiği konular. En çok konuşulması gereken şeyler bunlar. Az önce tren mevzusunda birazcık bahsettik. Abi senaryonun bu kadar iyi olması sağlayan şey bu film hikaye anlatıcılığı açısından olağanüstü bir hikaye anlatmadığı için diyaloglar çok önemli. Çok iyi diyaloglara sahip film. Evet. Yani çok temiz. Felicity Jones'la Joel Edgerton'ın Aralarındaki dinamik, Müthiş. diyalogları. Bir Müthiş de aralarında ya. kimya çok güzel. Hani filmlerini çok güzel tamamlıyorlar. Felicity Jones ben en son neydi izlemiştim? Buna en yakın karakter olarak. Brutalist'te izlemiştim. Ha evet Orada da doğru. benzer bir karakteri oynuyordu aslında. Hani ya aynı role sahip gibi bir şeydi. Hani biraz daha böyle destekleyici, daha böyle şey yapıcı bir rolü vardı. Senaryodaki detaylardan Hı. diyalogların iyi olması şeye de yol açmış. Film aslında bir yandan da aşk filmi. Yani izlediğin zaman çoğu romance adı altında geçen filmden daha romans. Hani izlediğin zaman o dinamiği o kadar doğru hissediyorsun ki ve bunu bu kadar doğru hissetmenin sebebi de diyaloglar sonuç Evet. olarak. Yani çünkü orada da bir özveri var. Aynen öyle. Adam sürekli gidiyor. Karısı onu bekliyor. İşte çocuğundan ayrı kalıyor. Ya bunlar çok olağan şeyler. Normal şeyler. Aynen. Ya bu sade aile draması fikri filmi çok iyi yapmış abi. Yani izlerken abartı hiçbir şey yok. Gerçekten bir aile var. Ailenin karşılaştığı bir sürü problem var. Aslında sırf aile draması da değil. Başka Bence şeylere de evet, değiniyor. yani bir araç gibi orada aile draması. Ama çok önemli bir araç. O kadar büyük bir araç ki. Hani izlerken karakterin bütün motivasyonunu şekillendirme sebebi de ailesi olduğu için aile ve aile romans o tarz şeyleri en merkeze koydum. Gelelim şimdi bir kere benim için çok ağır bir filmdi. Ben izlerken çok üzüldüm. Adamın bir kere ebeveynsiz yani anne babası olmaması ve çocukluğundan beri bir işçi olarak büyümesi ve bunun getirdiği acı. Bence ilk konsept buydu filmdeki. Kimsesizlik bir yerde senin gelecekteki çevreni de şekillendirmeni Evet. sağlıyor. Bence ilk olay kimsesizlik ve ebeveynsizlikti. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Abi onu ben de not almışım. Film o yalnızlık hissini çok iyi veriyor. İşte birilerinden uzak kalma, kendi ayaklarının üstünde durma ama yine de işte birilerine ihtiyaç duyma. İşte çevrende kimse olmasa bile yine aslında her zaman teksin ya. Evet. Yani o hissi çok iyi veriyor bence. Özellikle daha çok doğal yaşamda geçen bir filmde olduğu için işte bu görseller, işte anlatım dili de bunu çok iyi destekliyor. Buna çok uzağız aslında. Yani modern yaşamda. Modern yaşam maalesef Artık kimse yalnız kalamıyor. Bunu yapmak için ekstra çaba sarf etmek lazım. Hatta bu bir lüks olmak. Yani kimse yalnız kalmayı bilmiyor. Kendi başına bir şey yapamıyor mesela. Yani film izlerken sürekli bunu düşünüyorum. Çünkü burada işte şehirleşme var. Hayatınızda gördüğünüz insan sayısı kaçtı? Yani işte köyünüzde kaç kişi varsa ya da çevrede. Aynen öyle. Anladın mı? Ya onun dışında hep teksin aslında. Düşünmeye değer bir konu. Bu film bunu çok iyi hatırlatıyor bence. Yalnızlığın getirdiği melankoliyi de düşünüyorum. Peki bu kötü bir şey mi sence? Şimdi şöyle, insanın kişiliği de değişer. Kimisi bu melankolik hissediyor. Bu ruh haline kapıldığında hayat onun için bitecekmiş. İşte bence bunu Bu film onun olduğunu ama bunun hayatla da beraber gelen bir şey olduğunu hissettiren bir film. Bence bu yönden de çok. Melankoli hepimizin hayatında var ve yalnız kaldığımızda bazen gelir yani. Fark etmediğimiz şeyleri fark etmemize de evet. yol açar. Onun için önemlidir yani. Bence de yalnız kalmak o yüzden çok önemli. Onunla beraber işte bilinme hissi de var. Aslında Robert hayatı boyunca bilinmemiş birisi çok fazla. Evet kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ama filmde gördüğümüz çoğu kişi aslında çok Kimse minimal tarafından- yaşamlara sahip, anladın mı? İşte yıllar sonra denk geliyor. Sen o muydun bilmem ne falan. Hani artık bu böyle çok bir şey oldu ya, aykırı bir şey oldu, bilinmeme. İşte o da hani yalnız kalmıyoruz çünkü. Hani kimse kendiyle vakit geçirmediği için. Bu da bence bağlantılı bir mevzu tamamen. Şimdi bu melankoli belli bir yerde hem yalnızlık tarafından gelen bir şey olarak gözüküyor hem de aile kurmak, çocuk sahibi olmak bunun getirdiği romantizm ve bunun getirdiği sempatikliğe de yol açıyor. Çünkü Robert her işe gittiğinde ya da her hasat mevsimi geldiğinde o melankoliyle beraber
Hem karısını özlüyor hem çocuğunu özlüyor. Bence filmin üçüncü ana konusu da aile kurmak ve çocuk sahibi olmak. Burada film gene öveceğim. Aile kurmanın aslında çok kompleks bir şey olmadığını ama aileyi sürdürebilmenin ne kadar özveri istediğini bence çok Evet. temiz anlatıyor. Yani acayip temiz anlatıyor. Herkes hayatına birini aldığında ya da üreme içgüdüsüyle bir şey yaptığında bunu sonuç olarak özveriyle yapıyor ve kendinden bir şeyleri bırakarak yapıyorsun. Bence film bunu çok temiz anlatmış. Ben bayıldım o sahnelere. İşte gölün kenarında ikisinin böyle konuşup çocuk vermeye karar vermeleri. O dönemki işte kimsenin arazi sisteminde bam güm sahipli olmadığı için gidip Aynen. ormana yerleşebilmeleri, orada ev yapmaları Evet. falan. Bunların hepsinin aile üstüne anlatılması benim dehşet hoşuma gitti. Çok iyi yani. Gerçekten bayıldım bu konuda. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Onun yanında işte doğada yaşamayla ilgili film şeyi de çok iyi veriyor. Basit yaşamanın, işte hayvanların hayatımızdaki yerinin. Hatta filmdeki hayvanların aldığı roller de çok mühim. Evet, köpek ona Köpek gerçekten ama. falan. Ya anladın mı? Hani onun dışındaki karakterler de öyle. Abi aile kurmayla ilgili dediğine kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle çok özveri isteyen bir şey. Özellikle o tarz bir yaşam. Evet abi. Ama bu kesinlikle çok daha has ve samimi bir şey. Kıymetli. Çok kıymetli bir şey. Yani neredeyse kimsenin bu tarz bir şey yaşayamadığı kalmadı yani teknolojinin de işte getirisi ya da götürüsü artık. Hani Abi sosyal medya diye bir şey var. Maalesef paylaşmaya da açız. Sürekli görünmeye de açız. Ben niye böyle içgüdüsü olarak böyle olduk evet, bilmiyorum. aslında böyle bir şey yok. Yok Bu ama tamamen yapay bir ihtiyaç. farklı bir yerden yaklaşacağım belki de. Belki bu evrimin getirdiği bir şey. Yani Evet, belki de bizim bulduğumuz bir şey böyle evrimleşmemize yol açtı yani. kesinlikle bak zaten yani insanın her zaman yani tanınmaya ihtiyacı var. İnsan sosyal bir varlık. Tamam bu zaten okey. Ama bunun işte fazlası çok sömürülmeye müsait bir yapıda. Kesinlikle. Yani baktığında bu adamın yaşamı yani günümüz işte gözüyle söyleyerekten çok ezikçe, basit, işte dümdüz, bir derinliği olmayan bir yaşam aslında değil mi? Baktığında. %100. Kesinlikle böyle. Yani bunu kime sorsan böyle diyecek. Böyle bir şeyin olmadığını film çok güzel anlatıyor. Her zaman o akıştayız. Yani nasıl olursa olsun. Yani o süreci çok iyi veriyor film kitle. Ya bu tabii bizim çıkarımımız. Hani buna kimse katılmak zorunda değil. Değil. Ya Bu şey bir konu çünkü hani. öznel abi. Kilit şey bir konu. Evet. Şimdi filmin bence en dramatik climax kısmına gelelim. Doğal afet, bunun getirdiği kayıplar, aileden bir bireyi kaybetmek, hayvanın önemi ve arkadaşlık temalarına şimdi girelim. Az önce bahsettiğimiz karakterler olsun bilmem ne. Şimdi ben öncelikle doğal afet mevzusuna biraz değineyim. Abi bu hayatımızda var. Evet. Evin ne kadar sağlam olursa olsun, evin işte nerede olursa olsun, o an nerede olursan ol, trenin raydan çıkabilir ki onu da gösteriyorlar. Yangın çıkabilir, deprem olabilir, heyelan olabilir, her şey olabilir. Yani doğal afetten insanoğlu kaçmaya çalışıyor ama unutmuş gibi yapıyoruz bence. Bunlarla beraber yaşamayı öğrenmeliyiz. Yaşam yerlerimizi de ona göre kurmalıyız. Yani aslında film birazcık bunu da eleştiriyor. Yani sen gidip ormanın göbeğine tahta ev yaparsan bir yağış, bir tutuşma, bir şey oradaki yangınla yok olur bütün hayatın. Bunu iki tane büyük birey, eşi ve kendisinin asla düşünmemiş olması ve bunun getirdiği aileden insanları kaybetmenin verdiği üzüntüyle beraber suçluluk duygusunu film o kadar şiir anlatıyor ki. Yani böyle izliyorsun şiir gibi abi. Hani o suçluluk duygusu çekiyor. Sen onunla beraber çekiyorsun. Ondan sonra suçluluk duygusu çektiği için orada kendini yerlere atıyor. Abartma yok, bağırma yok. Sadece yağmur sesi var filmde. Sonra şehir merkezine gidiyor. Bitmiş halde Ignatius Jack. Aynen Ignatius Jack. Mesela hani onun ona yardım etmesi falan. Hani bunların hepsini düşündüğün zaman film bunları çok sade anlatıyor. Yani abartmıyor. Senin önüne koyuyor sahneyi. Adam ağlıyor. Sen de onunla beraber ağlıyorsun. Görsel olarak inanılmaz gözüküyor o sahneler. Tam bir böyle görsel anlatım dili dersinde tak diye önümüze konulması gereken sahneler bütünü gibi geldi film bana. Bununla ilgili yani aile kaybı, kayıp ve yangınla ilgili en büyük diyebileceğim şeyler bunlar. Peki abi sana şöyle bir soru sorayım. Bir teorim var demiştim videodan önce. Evet. Karısı son işe gitmeden önce, son sezonluk işe gitmeden önce şeyi çok kez dile getiriyor. İşte ben de seninle geleyim. İşte başka eşleri gelen çalışanlar da var. Hani ben de geleyim. İşte yalnız kalmayayım. Hem ekonomiye de bir katkım olur falan diye hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Robert hani olmaz vesaire dediğinde aşırı bir yüzü düşüyordu olarak. Peki ailesi evi yangından önce terk etmiş olabilir mi? Olabilir. Peki bu nasıl bir şey yol açıyor? Çok farklı bir şey yol açıyor bence. Bence de. Bu filmi bence bambaşka bir yere götürüyor yani. Bunun olabilme olasılığının yüksek olması. Ve bence var. O diyalog boşuna orada yoktur diye düşünüyorum. Sonuç olarak bu terk edilme de hayatın içinden bir şey olduğu için yönetmen onu oraya düzgün yerleştirmiştir diye düşünüyorum. Evet. Öyle bakınca hani Film daha bayağı üzücü bile oluyor aslında. İşte çok Daha üzücü üzücü oluyor. bile oluyor. Çünkü adamın o yaşadığı bütün bu Her şey boşunaymış gibi boşuna olmuş oluyor yani. bir de o dönem işte iletişim yok, o yok, bu yok bulamıyorsun yani.
bulamıyorsun. İşte bulamayınca adam temelli buhrana giriyor. Hı hı. Bunun yarattığı şey güzel bir noktaya değindin Evet, yani. Bayağı yani iyi. bu böyle düşününce bayağı falan oluyorsun gerçekten. Hatta şöyle de olabilir. Abi evi terk etmiştir işe gitmek için. Sonuç olarak bütün orman yanıyor Hı ya. hı. Gene yangında ölmüş olabilir. Tabii canım yani. Ya burada şey önemli değil hani işte evden işte gitmesi ya da işte yangında hayatını kaybetmesi falan değil. Bunlara kafa yorup o şeyi konuşmak burada önemli olan. Yani her iki türlü de anlamlı oluyor yani hikaye. Hangisinin doğru olup olmadığı önemli değil. Her türlü anlamlı. Bütün detaylar basit dediğin gibi çok hayatın Hı içinde. hı. Ama var yani. İki şey daha ön plana çıkıyor bu kayıplarla beraber. Hayvanların hem doğadaki olan hayvanların hem de evcil hayvan olarak evrimleşen köpek, kedi gibi hayvanların hayatımızda şu durumda ne kadar önemli olduğu. Arkadaşlığın da onlarla beraber ne kadar kıymetli bir şey olduğunu görüyoruz filmde. Yani o Jack'in adamın hayatının tekrardan dönmesine en büyük fayda sağlayan Evet. insan olması ve köpeklerin de evi yeniden yapmasına vesile olması müthişti. Aynen. Onun dışında birkaç tane daha tesadüfi şey olay olması. İşte bir yerde çalışırken çalıştığı yerdeki adam bir anda kalp krizi geçiriyor. Evet. Hatırlarsan. O şey Sonra o şeyi almaya karar veriyor. İşte borçlanıp. Arn'ın kafaya dal düşüyor mesela. Ha mesela aynen yani. Tüm film o şeyi çok güzel veriyor. Bizim göremediğimiz o kaotik ama aynı zamanda bir düzen içeren şeyi çok güzel veriyor. Hayat. Yani. Aynen. Life man. Life. Aynen. O kadar abi, o kadar iyi bir film ki daha da detaylandırabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlıklar kıymetli. Hepimiz için değerli. Bunların hepsinin yanında bütün duygusal bağında işçi sınıfı, tren raylarının nasıl inşa edildiği plus işte arabacılık, ulaşımla ilgili de bir kısma değiniyor. Robert ağaç kesiyor. Öncelikle bayağı kuvvet gerektiren ve fiziki bir iş olan bu hasat mevsiminde gidip ağaç kesiyor. Son teknolojinin gelişmesiyle beraber kendini yetersiz hissediyor hem de sağlığıyla ilgili bazı gelişmeler oluyor. Gene filmdeki anlatımı çok iyi. Onun dışında işçi sınıfının bir kısmına dışarıdan bir göz olarak bakmak, o işçi sınıfının aslında hiçbir şey yapmaması Alp'in dediği gibi basit hayatlarının olması ama bunun için yaşamaları Evet. ve yeni gelen gencin bir sonraki jenerasyondan. Evet. Ve hayatın yine devam etmesi. İşte bir hayatını kaybedince o ayakkabıyı asmaları falan. Evet. Sonra bir sonraki sezon gittiğinde o ayakkabının artık Uçması, yosunlaşması. O kazdıkları mezarların yok dümdüz olması. olması. Evet yani cidden o akış tüm film o kadar güzel yedirilmiş ki İnanılmazdı ya. çok iyi yani. Bir de o şey detayına değineyim. O yeni gelenin hırsı, diğerleri yaşlanmışken işte ben bir daha giderim Evet. bilmem ne. O da bence böyle çok minik detaydı. Bu hani işçi sınıfı tren yolu detayı önemliydi yani. Çünkü sonuç olarak filmin ilk climax'i orada bir işçi rastgele vuruluyor ve o vurulduktan sonra adam aslında bir nebze o olay yüzünden de karısının işçi olarak çalışmasını istemiyor. Hatırlıyor Tabii musun? o İlk da olabilir. tren rayları yapılırken Vurulması değil de atıyorlar atıyorlar yani. aşağı atıyorlar. Ölüyor adam Evet. orada. Ki orada bence biraz şeyleri de değiniyor. Hatta öyle siyahi biri geliyor. Vuruyor ya. Vuruyor aynen. Benim kardeşim işte şey yapmıştı diyor. Vurmuştu Aynen. diyor. Hani aksi iddia eden var söylesin diyor falan. Kimse de iddia etmiyor Aynen. yani. Ondan sonra o Robert'a yardım eden ne diyeyim manav mı diyeyim işte ekmek veriyor ya. Ha, Ne denir lan? esnaf ya. Ha, esnafın da Kızılderili olması. Yani filmde buna da ufaktan değindiriyor. Yani işte ırk ayrımı vesaire. Abi bir de bunu işte abartmıyor yani. Evet Sen orada istiyorsan kalıyor yani aynen. hani Bir bunlar anekdot olarak kalıyor yani orada. hepsi hayatımızda var. Geçti gitti. Evet. Adam öldü. Sonra tekrardan Robert'ın yeni işçiyle beraber adını duyurması, o işi çok iyi yapması, işe bağlılığının ne kadar yüksek olması, orada başka bir kadınla tanışması, o tanıştığı kadının Claire'ın de bir benzer şekilde kocasının ölmesi. Ya Bu hep onların aralarındaki diyalog da çok güzeldi yani. çok basit. Evet. Bir sahne müthiş. Ya orada şeyi de düşündüm hani bunlar da işte bir romantik bir ilişkiye evrilecek mi falan diye. Evrilmemesi de süper oldu. Evet yani orada öyle kalıyor yani. İkisi de birbirine işte hayati tecrübelerini aktarıp birbirlerinden alabilecekleri maksimum verimi alıp hayatlarına öyle devam ediyorlar yani. Bir tek konuşmadığımız detay şey kaldı. Filmin sonunda teknolojinin gelişmesi. Yani evet o zaten filmin sonunda olan üstüne düşülmüyor aslında. Bir de şimdi hatırladım. Kızı bir ara eve dönüyor gibi oluyor. O da tam o sırada Robert artık iyice yaşlanmış. İşte köpekleri gitmiş, köpekleri yaşlanmış, evi yeniden kurmuş, emekli olmuş, asa da gitmiyor. Hani hiçbir şey yapmıyor noktasında. Kızı gelir gibi oluyor. Onun ayağını iyileştiriyor. Kırık oluyor kızın ayağında. Ona bir tahta bağlıyor. Sabah uyandığında kızı gitmiş oluyor. Onun tekrardan gitmesi onu öldürüyor. Kahırdan. Ben böyle yorumladım yani. Ama vefat etmesi olaydan hemen sonra oldu. Onun üzüntüsüyle ölüyor yani. O Anladım. kahır hissi, kahretmesi onu Hı hı. mahvediyor ve çöküp ölüyor yani direkt. Bunu böyle düşündüğün zaman Ben öyle düşünmüyorum. ben böyle Çünkü düşündüm. bence o şeyi anlayarak öldüğünü düşünüyorum yani. En sonunda film onu söylüyor ya zaten. Yani kendi başına tek halinde öldü. Evet yani onu kabulleniyor yani bunun bir akış olduğunu. Zaten gezmeye falan başlıyor ya. Evet kendini suçladığını düşünmüyorum. Ya kendini suçlamıyor. Sadece o durum onu üzüyor ya. Hani insan olarak yani. Spesifik bir sebep olarak değil de
İnsan olduğu için üzülüyor Ya hayır, orada. o tabii ki canım. Üzülmemekten bahsetmiyorum ben. Hani onu anlamaktan bahsediyorum. Yani üzülmek burada en insani şey zaten. Abi onun dışında ben şey önerisi yapacağım. Yani bu filmi beğenirseniz ya da beğendiyseniz kesinlikle bence şeyde bir göz atın. Tabii ki de aynı filmler değil ama benzer filmler bence hani hayata bakış açısı olarak. Life of Chuck. Bu galiba geçen sene çıkmıştı. Evet, Life of Chuck'ta Tom geçen. Hiddleston'ın oynadığı. O film de ilginç bir film. Ya ufak kusurları var bence ama bakış açısı olarak çok benzer filmler bazı açılardan. Çok keyifli de bir film. Ya onun da üzücü tarafları var ama bu kadar kahır değil. Bu film mahvetti Biraz daha beni böyle ya. hareketli, şey, tatlı bir film. Onun dışında abi Arrival'da bence. Evet, Arrival'da anladım. Yani şimdi spoiler vermeyeyim Arrival'la ilgili de. Hani Arrival'ın sonuna doğru gelişen olaylar da aslında Abi oradaki ailenin teması falan burada da evet var. yani bir şeyleri kabullenme, anlama, olgunlaşma üstüne tamam. Onun dışında David Lynch'in Straight Story diye bir filmi var. Ben izlemedim lan. Ya bu film bence çoğu insan tarafından Bilinmiyor göz ardı bile. ediliyordur. Çünkü ismi gibi gerçekten ki bu da gerçek Hı. hayattan alınma bir film. Bayağı adını unuttum da soyadı gerçekten Straight olması lazım. Aynen Alvin Straight. Ha, şimdi hatırladım. Olay tamamen şey üstüne kuruldu. Ben yaşlandım. Kardeşimi de abimi uzun zamandır görmedim. Ben onu bir görmeye gideyim diyor. Çok uzakta yaşıyor ama hani arabası yok bildiğimiz çiftçi. Traktörünü alıp yola koyuluyor. Tüm film bunun üstüne kurulu. Ve David Lynch'ten asla beklemeyeceğiniz kadar düz bir film. Hani her anlamda ama aynı bu film gibi çok dolu. Çok böyle akışında böyle olağan olaylar da oluyor. Böyle tatlı, sizi gülümseten, üzen olaylar da oluyor. O yüzden bence bu filmi de beğendiyseniz o filme kesin göz atın. Onun dışında bir oyun önerisi yapacağım. Yani zaten herkes bildiği bir oyun da. Bence Red Dead Redemption serisi de bu filmle çok paralel Şey bu olarak olaylar benziyor. konusunda. Hem olaylar hem görsel olarak da. Evet yani direkt o pastoral işte Anlatım dili bayağı anlatım dili aynı. olarak da bir de hani olayların kendisi olarak orada da bir kendini affetme, devam etme, intikam alma üstüne kurulu bir sürü olay örgüsü var. Ya daha konuşulabilecek çok mevzu var Ya bence. çünkü dediğin gibi ufak ufak detay bir sürü vardı filmde Evet. ama bunların işte bir bütün olarak Yok felsefi olarak da böyle girdikçe ha, girersin yani. hayat anlamında tabii ki. Stoizm bilmem ne falan filan yani Uçarsın. evet. Ki Uçarsın. konuşulur da konuşulmaya da değer bence kesinlikle. Ya bu film üstüne düşünülmesi gereken bir Evet. film. O yüzden de video uzun oldu. Yani bu film kadar konuştuk mesela. Çünkü abi hayatın ne kadar gerçek ve ne kadar gelip geçici olduğu bu kadar işte. Evet. Geliyor ve geçiyor yani. Hepimiz bir gün öleceğiz. Başımıza kötü şeyler de gelecek, iyi şeyler de gelecek. Bunu film aslında çok güzel Evet. anlatıyor Ya bir ve yandan üstünde çok düşünecek bir şey de değil. Çok hepimizin bildiği gerçekler sadece. tabii evet Aynen. yani şey olarak düşünme olarak sonra Farkındalık diyorum. olarak. Aynen aynen o şekilde. Filmde bir sürü şey var. Adamın kendini bulma hikayesini izliyoruz. En sonunda adam da hani bizim konuştuğumuz gibi Eceliyle. hani tatile gidip eğlenip eceliyle Aynen. ölüyor yani yalnız bir Bir şekilde. sürpriz olmuyor, ekstra bir şey olmuyor. Film size çok müthiş bir şey vaat etmiyor ama müthiş bir görsellik, müthiş bir yönetmenlik vaat ediyor. Müthiş bir iş çıkarmış. Görüntü yönetmenini de ayrı övmek lazım. Bir kitap uyarlaması olduğunu da söyleyeyim. Train Dream. Var ne kadar çok kitap uyarlaması değil mi? Evet. Denk geliyoruz sürekli. Clint Bentley yönetmiş. Kitabın yazarını da hemen şey yapayım. Dennis Johnson'ın noveliymiş. Bayağı da iyi. Yani novelini de okuyacağım ben. Kesinlikle okumak lazım yani. Bu tip bir şey vardı bilmemem acayip olay. Clint Bentley aynı zamanda geçen sene Oscar adayı alan Sing Sing'in de yazarıymış. İyi bir yazarlık sergiliyor. Ben takip edeceğim kendisini. Müthiş bir film. Ben herkese tavsiye ediyorum. Ben 9 veriyorum filme. Çok temiz bir 9 ama yani 10'a yakın bir 9 diyeyim. Abartı yok. Herkes izlemeli diye düşünüyorum. Ben de 8 verdim. 9 da verilebilir, 10 da verilebilir. Ya bu birazcık kişisel gezme şeyi yani. O puan Aynen. bandında nerelerdesin? Mesela işte bir film izliyorsun. Kimisi mesela bu filmi sıkıcı da bulabilir. diye izlersen sıkıcı gelir Evet. mesela. Alt metinlerin üstüne düşünmek lazım. O işte o Çinli işçi, işte tren yollarının yapılırken insanların ölmesi, kafasına dal düşüp hayatını kaybedebilmesi, işte o dönem insanların kendi hukukunu kendi sağlamasından tut bir sürü olay filmi böyle minik minik alt dallara ayırıyor ve bunu bağırmadan, çağırmadan sakin bir şekilde yapıyor. Film o yönden çok iyi yani. Abiciğim ağzına sağlık. Senin de kardeşim. Biz kaçtık. Görüşmek üzere. Fıtık Özel'in diğer bölümlerine gitmeyi unutmayın. Ve bir sürü filmden konuştuk. Film Gotik'te geri dönüyor. Biz kaçtık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.